Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programımızda Finlandiya'da taksici olmak konusunu ele alacağız. Daha önce 2 program yapmıştık buna benzer. Fatih arkadaşımızla, Orhan'la yapmıştık bir de. Bunda da kendi deneyimlerimi, kendi görüşlerimi, kendi izlenimlerimi sizlere aktaracağım. Yaz tatilinden dolayı yaklaşık 2 ay bir taksi sürdük. Çok da zevk aldım, çok da beğendiğim bir meslek. Bunun püf noktalarını, kendi deneyimlerimi, kendi izlenimlerimi sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. İnsan bir sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık, yani diğer insanlarla sürekli iletişim halindeyiz. İletişim halinde olmadan tek başımıza yaşayamayız. Bu çok önemli. İkincisi, içinde yaşadığımız toplumu çok iyi bileceğiz. Öğrenmeye çalışacağız. Finler sessiz insanlardır, sakin insanlardır, utangaç insanlardır. Ama bu demek değildir ki sosyal değiller. Bunları öğreneceğiz. Takside insanlara nasıl davranırız, nasıl selamlaşırız, kiminle konuşuruz, kiminle konuşmayız. Bunları, kendi deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Finlandiya'da taksi kullanma, insanların, Finlilerin taksi kullanma oranı oldukça yüksek. Bunun sebepleri var. Bunlardan bir tanesi, bu ülke çok büyük bir ülke. Yerleşim yerleri dağınık. Herkes araba kullanmıyor. Onun için taksiye rağbet çok. İkincisi, hava şartları. Finlandiya'da havalar her an değişebiliyor. Sabah güneşli, öğleden sonra yağmurlu, akşam da belki kar yağar, hiç belli olmaz. Böyle olduğu zaman taksilere her zaman ihtiyaç var. Üçüncüsü, bu ülkede alkol çok tüketiliyor. Eğer zaten alkol tüketmişseniz, bir restoranta gitmişseniz, alkol içmişseniz araba kullanamazsınız. Cezası çok büyük. Ne oluyor? Taksi çağıracaksınız. Bunlardan dolayı taksi mesleği çok rağbet görüyor. Çok da güzel para kazandırıyor. Ama bazı püf noktalar var. Bunları bileceğiz. Bunlardan birincisi, işe başlamadan önce evden çıktınız, arabaya bindiniz. Öncelikle kontrol edeceksiniz. Kontrol etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi, temiz giyindiniz mi? İkincisi, arabanızı iyi tanıyorsunuz mu? Cihazlar açık mı? Kimliğiniz önde mi? Eğer zaten taksi sürüyorsanız taksi kimliğiniz asılı olmak zorunda takside. Yani müşteri görecek. Elbiseden bahsetmişken şunu söyleyeyim. Ya biz bu Orta Doğu'dan genellikle gelenlerin bazıları yani giyinirken sanki böyle yaz tatilindeymiş, tatil merkezinden bir yerine, ayağında şort, işte terlik, tişört. Bu olmuyor Finlandiya'da. Finlandiya'nın kültürünü eğer biliyorsanız biraz, Finlandiya'da hizmet sektöründe genellikle siyah takım giyinilir. Bu çok önemlidir. Yani şu var, ye kürküm ye meselesi burada çok iyi çalışıyor. Dış görünüşe, giyinize, kuşamınıza çok önem verirler. İnsanlara saygınız olacak, şeyle çıkılmaz yani. Böyle Hawaii tişörtüyle, şortla, bunlarla insan anca yatağa gider. Yani insanın başka bir tatile, sahile falan gidiyorsanız ayrı bir şey. Ama bu şeylerle hizmet edilmez. Temiz giyineceksiniz, öyle çıkacaksınız. İkincisi de arabanızı çok iyi tanıyacaksınız ve kullandığınız sistemi. Mesela ben Bolt kullandım. Bolt'un sistemini, aplikasyonunu çok iyi bileceksiniz. Ne kadar iyi bilirseniz, arabanızı ne kadar iyi tanırsanız o kadar rahatsınız. Bu da demektir ki siz rahatsanız bu müşteriye yansıyacaktır her zaman. Yolda diyelim ki işte şeyi bilmeyen, navigasyonu iyi kullanmasını bilmeyen, sistemi iyi bilmeyen şoför her zaman şey yapar, bu böyle panik halindedir. Panik halinde oldu mu müşteriye de yansır, müşteri şey olur, huzursuz olur. Bir de trafikte kaza yaparsınız. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Yani oturun evde mesela, bakın Bolt'un sistemi nasıl çalışıyor, aplikasyonu nasıl çalışıyor, püf noktalar nelerdir. Bunları YouTube'da çok güzel videolar var. Onlarla şey yapabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz oradan. Şimdi aplikasyondan bindiniz sabahleyin,
arabanızı kontrol ettiniz. Her şeyiniz yanınızda her zaman şunu bir sırt çantası olsun. Sırt çantanızda suyunuzu bulundurun. Küçük bir şemsiyeniz olsun. Bir ceketiniz olsun içinde. Soğuk olur. Ondan sonra bir yeleğiniz olsun, böyle hani yolda kaza geçirdiniz, bir şey oldu, durmak zorunda kaldınız, yeleğinizi giyersiniz, sizi fark ederler. Bunlar olduktan sonra taksiye bindiniz, sistemi açtınız. Evet, müşteri gelecek. Şimdi toplumu iyi bilmeniz, toplumu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Niye çok önemli? Hem bilgi güçtür, bilgi paradır. Bunu iyi bileceksiniz. Bilgi güçtür ve bilgi paradır. Taksi şeyinde bu geçerli. Geldi sipariş. Siparişte yazıyor ki, siparişte genellikle nerede alacağınız ve kimdir? Yani siparişi veren kim? Mesela sipariş geldi. Siparişte isim yazıyor Irma. Gidip şuradan alacaksınız. Eğer Finlandiya toplumunu tanıyorsanız, Finlileri tanıyorsanız, Irma genellikle orta yaşlı veya yaşlı bayanın ismidir. Bunun için diyorum, toplumu çok iyi bileceksiniz. Jukka geldi. Genellikle orta yaşlıdır. Onların ismidir. Gençlerin ismi değildir. Ona göre şimdi gidip Irma'yı alacaksınız veya Jukka'yı alacaksınız. Siz tahminen sizi kimin beklediğini orada biliyorsunuz. Ona göre hazırlanacaksınız. Bu demektir ki ona göre konuşacaksınız, onun seviyesine göre. Onun seviyesine göre müzik açacaksınız arabada. Hemen kanal değiştirebilirsin. Yani onların hip hop müziği değil de böyle daha rahat, böyle daha sakin müzikler açabilirsiniz. Genellikle isimlerini yazarlar ama bazen nickname'i de kullanıyorlar. Geçenlerde bir tane nickname geldi, isimle geldi, Osama yazıyor. Yani Osama Bin Laden gibi bir isim. Osama. Ben de şeye hazırlandım. Hani işte bizim Orta Doğu'ndandır veya Pakistanlıdır diye biri, gittim, genç bir çocuk, sarışın, Finli, oturdu içeri, muhabbet. Ya dedim, Osama ismi nereden geliyor? Ya dedi, ben dedi bu aplikasyonu yüklerken dedi arkadaşlarla şakalaşa o ismi şey yaptık. Bayağı muhabbet ettik, güldük. Geri dönüşüm de yazdı. Çok güzel bir geri dönüşüm yazdı. Onu da size göstereyim. Böyle yani şeye göre toplumları iyi analiz edeceksiniz. Özellikle müşterilerimizin çoğu Finli olduğu için Finlandiya toplumunu çok iyi bileceksin. Bir müşteri içeri biniyor. Geliyor. Tabi seni hemen yabancı olduğunu görüyor. Veya zaten siparişi verirken ismini görüyor. Seni test ediyor. Hani kültürü biliyor musun? Buraya adaptasyon oluyor musun? O senin konuşmandan zaten belli oluyor direkt. Ha diyor, iyi öğrenmişsin, sen çok iyi biliyorsun gündemi falan. Bu demektir ki %70, %75 tip alacaksın, tip verecek. Bir şirketle görüşüyorum şu an. Şirket Finlandiya'da böyle şeylere, taksi şoförlerine kurs veriyor, eğitiyor onları. Büyük bir olasılıkla ben de orada ders vereceğim. Yani bu konularla ilgili neye dikkat etmemiz gerekir? Müşteriyi alırken neye dikkat edeceksin? Arabada neye dikkat ederken, müşteriyi götürürken neye dikkat etmen gerekir? Veya yerine teslim edilirken, bırakırken neye dikkat etmemiz gereken? Bunlar hakkında büyük bir olasılıkla orada bir dersler vereceğim. Bir de şey olduğu için, hani okulda da ders verdiğimiz için bu şeylere alışığız. Büyük bir olasılıkla 1-2 hafta içinde bu kurslara başlayacağız. Çok önemli. Mesela bir sipariş geldi. Siparişte ben her zaman şey yapıyorum. Hazır şablonlar var. Mesaj şablonları. Onları yazarım ben direkt siparişi verene. Geliyorum, Fince yazıyor. Geliyorum diye. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü karşıdaki diyor ki bu Fince biliyor. Eğer karşıdaki yabancıysa, telefonun dili başka bir dilse zaten otomatikman ona şey yapıyor. Dilini değiştiriyor. Yani İngilizce ise İngilizce I'm coming. Bu çok önemli Finlandiya'da. Ön yargıları kırmak için. Mesela gönderdiğin şeye, karşıdakine mesajı attın. Olen tulossa. Ben geliyorum. Karşıdaki diyor ki Fince biliyor bu adam. Hemen zaten rahatlıyor. İkincisi, beni yani gelip alacak
Tamam, kesin gelecek çünkü mesaj atmış. Bunlar çok önemli müşteriyi rahatlatmak amacıyla. Diyelim ki genç bir müşteri aldınız, arkada oturuyor. Genç bir bayan. Bu çok önemli Finlandiya'da çünkü şikayetlerin çoğu onlardan geliyor. Önce müşteriyi bindirdiniz, merhabalaştınız. Tabi devam. Arka aynaya fazla bakmayın. Yanlış anlamasın diye. Ondan sonra yolda giderken sisteme bakın, önceden mi ödenmiş veya keş mi ödeyecek. Eğer önceden ödenmişse müşteriyi bırakır bırakmaz, yani bırakır bakma, hemen harekete geçin. Bu çok önemli. Hani ya şöyle aklına şey gelmesin. Bu burada durdu, bekliyor, neyi bekliyor? Peşimden mi gelecek? Bu şeyi kırmanız lazım. Ondan sonra Finlandiya'da yaşlı nüfusu çok fazla. İnsanlara oldukça yardımcı olmaya çalışın. Her şey para değil. İnsaniyet de çok önemli. Yani yaşlılar binerken, ben yaşlı müşteri alırken şuna çok dikkat ederim. Binerken derim ki hiç acele etmeyin, acelemiz yok. Bu zaten hani rahat rahat binsin. İnerken aynı şekilde yavaş yavaş inin, rahat rahat inin, hiç acelemiz yok derim. Şey yapmasınlar, panik etmesinler. Çünkü onlar için biraz şey lazım. Yani zaman gerekiyor. Ondan sonra böyle rahat konuşmanız lazım takside. Müziğinizi değiştirmeniz lazım. Ona göre, insanın seviyesine göre. Yani şeye çok dikkat etmeniz gerekir. Müşteri bindi, müşteride kulaklık var. Bu demek değildir ki müşteri pek konuşmak istemiyor. O zaman fazla konuşmayacaksın. Ama şunu unutmayacaksın. Müşteri bindiği zaman her zaman merhabalaşacaksın, hoş geldin diyeceksin. İnerken de işte iyi tatiller, iyi akşamlar, iyi hafta sonları, iyi sonbaharlar, bunları hep dileklerini söyleyeceksin. Müşteriye zaten, eğer müşteriyle konuşmak istiyorsan müşteriye bazen şey atacaksın. Olta atacaksın, yem atacaksın. Şöyledir. Hava bugün çok güzel dediğin zaman, müşteri de cevap verdiği zaman biliyorsun zaten müşteri konuşmak istiyor mu, istemiyor mu. Müşteri genellikle yorum yapıyor. Diyor ki ya işte dün çok güzel bir hava vardı. Oradan başlıyorsun. Konu ta nelere gidiyor. Saatlerce konuşuyorsun belki. Yani saatlerce değil mi? Bir abartılı olmuş oluyor ama 15 dakika, 20 dakika tüm yolculuğu belki konuşarak geçiyorsun. Çok güzel muhabbetler oluyor. Bazen müşteri işte gideceğin yere 20 euro götürüyorsun. Adam sana 10 euro tip veriyor. Şeyini çok beğeniyor. Muhabbetleri çok beğeniyor. 10 euro tip veriyor. Ama şeyi çok iyi bileceksin. Müşterinin vücut dilini biraz okuyacaksın. Ya işte müşterinin kulağında kulaklık var. Konuşmak istemiyor. Müzik dinliyordur. Rahat bırakacaksın. Müziğini hazır. Kendi arabadaki müziği böyle kısacaksın. Fazla yüksek olmayacak. Rahatsız etmeyecek. Ondan sonra bu iş şeye benziyor biraz. Böyle büyük bir oteli düşünün. Uluslararası çalışan, uluslararası müşterisi olan bir otel düşünün. Yani bizim bir müşterimiz Finli olur. Öteki müşteri Hindistan'dan olur. Öteki müşteri Amerika'dan olur. Çin'den olur. Böyle sürekli değişiyor. Dil bilmeniz çok önemli. Özellikle İngilizce bilmeniz. Yani zaten Finlandiya'da yaşıyoruz. Fince bilmeniz şart. İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Mesela bizim Hindistanlı müşterilerimiz oluyor. Çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Onlarla genellikle şey konuşurum. Onlara şey sorarım. Onlar için mesela kriket oyunu çok önemlidir. Kim en iyi oyuncunuz derim. Şaşırırlar. Böyle muhabbet. Hindistan'da şey yani kriket. Hani Türkiye'de futbol. Galatasaray falan şey. Kanadalı müşteri biner. Kanadalı müşteriden şeyde bahsederiz. Doğadan, yeşilliklerden, göllerden, şuradan buradan bahsederiz. Çünkü oranın doğa yapısı Finlandiya'nınkine benzer. Müşteriyi havalanmaya götürürsün. Müşteriye şey verirsin. Giderken tam müşteriyi indirdin oraya. Kısa bir info verirsin. Dersin ki işte check-in bu üst katta. Kolay, küçük havaalanı. Anlatırsın biraz. Veya gemiden müşteri aldın. İlk defa Finlandiya'ya gelmiş. 10 dakika şey anlatırsın mesela. İşte Finlandiya'nın neyi iyi, nereye gezmesi gereken,
bunları anlatırsın. Bunlar sana genellikle tip olarak döner. Ama şunu unutmayın. Müşteri konuşmayı sana soruyorsa, cevabını beğeniyorsa, senin bu konuştuğun şeylerle ilgileniyorsa konuş, anlat. Ama şey değilse müşteriyi rahat bırakacaksın. Bu müşterinin şeye bağlı. Vücut dilini iyi okuyacaksın. Konuşmada yani müşteri sana cevap verirken heyecanlı mı değil mi? Senin anlattığın konular onun ilgi alanına giriyor mu, girmiyor mu? Bunları az çok öğrenmek zorundasın. Bazen müşteri, burası Finlandiya. Finlandiya'da biliyorsunuz alkol çok tüketiliyor. Müşteri biniyor, içmiş. Tabii. Bazen o müşteri böyle abuk subuk konuşabiliyor. Bunların çareleri var. Nasıl cevap vereceksin? Her zaman size tavsiyem konuları değiştirin. Yani baktın bir şey takıldı. Sürekli bir şeyden bahsediyor. Size o konuyu sevmiyorsunuz. Ya da ki çok güzel bir gözlüğün var. Güneş gözlüğü. Hemen ona takılıyor. Bütün yolculuk onunla geçiyor. Bazen müşteri biniyor diyor ki ya diyor elinde içki var. Şey var. Diyor ki içebilir miyim arabada? Ben diyorum şahsen şunu hep söylerim. Kimseye ben alkol içmesini tavsiye etmiyorum. Ama içeceksen dökmeyecek şartıyla içebilirsin. Bunu diyorum. Çünkü zaten çok sarhoşsa o adama ben izin vermem kesinlikle arabada içmesine. Yani normalde pek izin vermiyorlar da işte ben diyorum yani şunu söylüyorum her zaman zaten. Alkol yani kimseye tavsiye etmiyorum. Bunu her zaman söylerim. Ama içiyorsa dökmemek şartıyla içebilir. Sarhoş insanlarla da insandır. Biz her zaman şey yaparız. Neydi onun adı? Bu şeyleri çok duyduk bazen. İşte gece çalışanlar özellikle sarhoş evine götürüyor. Yolcu şey neyse fiyat 25 ise 35, 45 hani onu sarhoşluğundan faydalanıyor. Biz kesinlikle o şeyleri neyse 25 eurosa 25 eurodur. Öyle şeyimiz yoktur. İşimize haram katmayız. Zaten iyi müşteri hizmetleri verdiğin sürece hep tip gelecektir. Tipin gün sonu bakıyorsun 30 kağıt 40 kağıdı da bulmuştur. Otur güzel yemeğini ye veya güzel bir yemek al eve götür beraber yiyin. Ailenizle beraber yiyin. Çok önemli. Müşteri senin şeyine çok dikkat eder Finliler. Giyimine, konuşmana, bilgine, kültürüne çok dikkat eder. Ona göre sana davran. Ne kadar bilgi biliyorsanız, mesela boş vakitlerimde ben otur kitap okurum arabada. Bu çok önemlidir. Dilini geliştiriyorsun, kendini geliştiriyorsun. Çok şaşırıyorlar. Bazen biniyoruz, diyorlar ki ya diyorlar sen bu kelimeleri nereden biliyorsun? Yani çok hoşuna gidiyor. Kendini iyi geliştirmişsin. Sen iyi integrasyon olmuşsun buraya. Bu şu demektir her zaman tip alacaksın demektir. Tipe de kimse hayır demez. Zaten burada çalışırken kimse hayır için çalışmıyor. Ama güzel hizmet verdiğin sürece iyi şey yaparsın. Neydi onun adı? İyi hizmet alırsın. İyi para kazanırsın. Ama bu demek değildir ki her şeyi para için yapıyorsun. Bazen müşterilere soruyorum. Siz diyorum taksicileri nasıl buluyorsunuz? Diyor ki ya diyor adam müşteri diyor hiç diyor taksiden inmiyor diyor. Bizim bağcımız var diyor. Hiç diyor bağaca yardım etmiyor diyor. Sanki veya diyor yolda giderken diyor telefonla konuşuyor. Ben de bindim bazen bazen taksiye biniyorum. Dikkat ediyorum nasıl davranıyor. Geçen birinkine bindim. Gerçekten arabası temizdi ama adam WhatsApp telefonunu açmış. 3 kişiyle telefonla görüşüyor. Kulağında kulaklık var. Sanki arkasında hiç müşteri yokmuş gibi. Bunlar yanlış hareketler. Bunları yapmamak lazım. Ben mesela çok acil bir telefon geliyorsa müşteriden özür diler cevap veririm. Gözlük bile takmam. Güneş gözlüğü takarken bile çok dikkat ederim. Yani hani müşteri demesin ki ya çok havalı biri öyle değil. Burada hizmet sektöründesiniz. Ayrıyeten su hariç bazen su içerim yoldayken. Hani o insanlık halidir ama kahvedir, çaydır müşteri hiçbir şey yememek lazım. Arabada müşteri varken. Veya müşteri yokken de yani arabada yiyebilirsiniz ama öyle yemekler böyle çok kokusu olan yapan yemekleri yemeyin.
Çünkü koku arabada kalıyor. İyi değil. Arabanızı temiz tutun. Bazen müşteriden sonra arabanızı bir bakın içeriye. Bir şey kalmış mı? Veya bir çöp falan kalmış mı? Temizleyin. Arabanız her zaman temiz olsun. Düzgün olsun. Böyle olduğu sürece çok güzel dönüşümler alırsınız. Sizi zaten puanlandırıyorlar. Müşteriye Bolt mesela müşteri indikten sonra müşteriye diyor ki kaç puan verirsin şoföre? Tip vermek ister misin? Gönderiyor bunları. Bunlar da sizi algoritma her zaman yukarıya koyuyor. Eğer mesela 4-5 araba taksi peş peşe durup bir yerde durmuşsa, bir sipariş gelecekse öncelikle size veriyor, puanınız yüksekse. Böyle yaptığınız sürece iyi müşterileriniz olur. Keyifli anlarınız olur. Çünkü bu işin bir günü öbür gününe hiç benzemiyor. Her gün yeni bir gün, yeni değişik bir ortamdasınız. Geziyorsunuz. Bak özellikle güvenlik de çok önemli. Güvenlik çünkü mesela arabada diyelim ki müşteri bindi, bayan erkek. Bakıyorsun şiddet var işin içinde. Bas düğmeye, polise gidiyor direkt. Yani biz zaten Müslüman olarak ülkenin iç şeylerinden, özellikle iç ve dış şeylerinde güvenliğinden hani mesuliyetimiz var. Katkı vermek zorundayız. Ama bu demek değildir ki işte kritike edemeyeceksin. Neydi onu? Eleştirmeyeceksin. Tabii eleştiriyoruz da. Benim kadar kimse eleştirmemiştir Finlandiya'yı bazı konularda. Ama iç güvenliğe, iç şeye geldiği zaman her zaman yardımcı olmaya. Mesela işte müşteri bindi, şüpheleniyorsun mesela, işte uyuşturucu var, şu var, bu var. Bas düğmeye, güvenlik güçlerine gitsin. Yani göz yumamak. Allah'a şükür başımıza böyle bir şey gelmedi ama işte oluyor, bazı insanların başına geliyor. Arkada işte bayan erkeğe vuruyor. Erkek baba yani şiddet var, şey var. Bunları bildirmek lazım. Veya başka bir şey gördünüz, şüphelendiniz bir şey. Arayın güvenlik güçlerine. Söyleyin, deyin ki böyle böyle bir şeyden şüpheleniyorum. Zaten Finlandiya'da mesela arabada cihazlar var. Bu cihazlar her an iz bırakıyor. Telefonunuz işte olsun, diğer şeyler olsun, aplikasyon olsun, şey olsun, her şey iz bırakıyor. Yani bir şey saklayamazsınız, gizleyemezsiniz veya işte müşteri şikayet etti. Bunlar her şey ortaya çıkıyor. Onun için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Güzel hizmet verdiğiniz sürece geliriniz olur. Temiz giyinmek zorundasınız. Bu çok önemli. Hani Nasrettin Hoca'nın şey var ya, ye kürküm ye. Bu çok önemli. Elbisenize dikkat. Ben bazen şey görüyorum. Adamın ağzında lollipop var. Müşteri var arabada. Olmaz. Bu hareketler yanlış. Bunları yaptığınız sürece, güzel şeyler yaptığınız sürece, iyi dikkat ettiğiniz sürece, arabanızı temiz tuttuğunuz sürece, iyi hizmet verdiğiniz sürece müşteriniz eksik olmaz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir başka programda görüşmek üzere. Finlandiya'dan selamlar.